Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz hepiniz. Bugün gerçekten çok leziz olan, çabuk hazırlanan, pratik ama çok da ekonomik olan bir yemek tarifim var. Kabak sote yapıyoruz. Bizim ailemizin favorisi. Herkes bu yemeği mutlaka haftada bir iki istiyor. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi 3 adet kabağım var. Kabaklarımı bıçağın tersiyle güzelce sıyırdım. Kabuklarını soymadım ve iyice yıkadım. Yıkadıktan sonra kalınlığına bağlı olarak ben 3'e bölüyorum. Daha kalın bir kabaksa 4'e de bölebilirsiniz. Kabaklarımı hemen ufak ufak küp küp doğruyorum. Çok iri yapmayacağız. Kabak sotede kabak ne kadar ufak olursa daha lezzetli ve daha kolay pişiyor. Ufaklığını da size şöyle göstermek istiyorum. Bütün kabaklarımı şimdi bu şekilde ben doğrayacağım. Evde bulunan malzemeyle, çok az malzemeyle o kadar leziz, iştah açan, keyifli bir yemek oluyor anlatamam size. Daha önce denememiş olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. 3 adet kabağımı şimdi bu şekilde ben doğruyorum. Geliyorum hemen. Evet, kabaklarımın hepsini güzelce doğradım. 4 diş sarımsağım var. Onların üzerlerine vuruyorum. Ve sarımsaklarımı da ufaltıyorum. Bu kabak yemeğinde lezzet verici olarak sarımsak kullanıyoruz sadece. Soğan yok arkadaşlar. Müthiş bir lezzet veriyor. 2 adet de kabuğu soyulmuş domatesimi yine küp küp doğrayacağım. Doğrama işimiz bitiyor. Bu kadar malzemesi az ve kolay. Hemen ocağımızın başına geçiyoruz. Doğramış olduğum kabaklarımı ve sarımsaklarımı tavama aldım. Üzerine göz kararı olarak bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve güzelce sotelemeye başlıyorum kabaklarımı. Yüksek ısıda olursa daha leziz oluyor ve karıştırarak soteliyoruz. Dediğim gibi mutlaka yüksek ısıda olsun. Kısık ateşte değil, yüksek ateşte. Ara ara karıştırarak kabaklarımızı güzelce soteleyip yumuşatıyoruz. Kabaklarım yüksek ısıda bir 7-8 dakikadır çok güzel sotelendi. Zaten kabak çok çabuk pişer biliyorsunuz. İncecik de ufak doğradık. Hemen pratik 2 dakikada gerçekten pişti. Şimdi doğramış olduğumuz domateslerimizi üzerine ilave ediyoruz. Mutfağım mis gibi koktu. Bu kokuyu duymalısınız. Çok iştah açıcı. Hemen üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber. Çok yakışan baharatlar bunlar. Biraz da çekme karabiber çekeceğim. Ve tekrar hemen şöyle ben karıştırarak yapıyorum. Malzemem ufak olduğu için, kırmamak için, daha güzel karışsın diye sallaya sallaya 1-2 dakika domatesimi de sotelemiş olacağım. Dediğim gibi ısı yüksek olmalı. Kısmayacaksınız. Kısık ateşte değil. Birkaç dakika daha böyle bir sotelensin, görüşelim. Evet. Şöyle son bir kere sallıyorum. Ve kabak sotem hazır. Çok güzel pişti. Mis gibi de koktu. Hemen servise geçelim bakalım şimdi. Dakikalar içerisinde şıpşak nefis kabak sotemiz hazır oldu arkadaşlar. Evde bulunan malzemelerle, az malzemeyle ucuz ve lezzetli muhteşem bir yemek oldu. En az 2-3 kişiyi doyurabilecek harikulade bir yemek. Arzu edenler soğutarak meze olarak yiyebilirler. Arzu edenler de ana yemek olarak. Kahvaltıda bile çok yakışıyor. Domates ve sarımsağın birlikte uyumuyla yarattığı o nefis sos kabağı bambaşka bir noktaya getiriyor. Bakın harikulade de görünüyor. Gerçekten çok leziz. Evde bulunan malzemeyle ve ekonomik olması benim için çok önemli. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Oynatma listelerimde pek çok kabak tarifi var. Yunan usulü kabaklar, buğula pişen kabaklar, buğulama şeklinde tencerede
ve pirinçli kabak. Ama bir de bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz çok beğeneceğinize eminim. İşin gerçeği bizim evin favori kabak yemeği bu. Dediğim gibi kahvaltıda da yiyoruz biz bunu. Çok leziz, sağlıklı ve ekonomik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bu dakikaya kadar kanalıma abone değil yeni karşılaştıysak sizinle kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı da sizden rica ediyorum. Bildirim zili çok önemli. Bütün tariflerimiz paylaşılır, paylaşılmaz size bildirilir ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi sürdürmeyi arzu ediyorsanız, tariflerimi beğeniyorsanız mutlaka videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorumlar yapıp, emoji de olsa yorum yapmayı ve sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana çok destek olursunuz. Ben de sizlere minnettar kalırım ve çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu dakikaya kadar izlediğiniz destekleriniz için, o güzel yorumlarınız için. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Umarım tariflerim faydalı oluyordur. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.